Tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son dönemde çok moda olan çiçekli file boneyi yapacağız. Hem de çok güzel bir iple, pullu iplerle çalışacağız. Tarifini çok istemiştiniz. Sizler için elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi kullandığımız malzemelerimize bakalım, sonra da tarifimize geçelim. Ben pullu ip tercih ettim. Efsane güzel bir ip var. Ben bu ipten daha önce kağıt iple karıştırıp çanta örmüştüm. Bu sefer bu bonemizde kullanacağız. Bakın şöyle göstereyim ipimi. İpim 50 gramlık bir ip. Bu bone için bir yumak fazlasıyla yetecek. 2,5 milimlik tığ ile öreceğim arkadaşlar ben. İpimi aldığım yere videonun açıklama kısmına ve Instagram sayfamdan da hikayelerimi ekliyor olacağım yine. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfamda kanalımın aynı isimde Aysha Hobi. Oradan da beni takip edebilir. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi bu güzel bonemizi örmeye başlayalım. Evet, bonemizi örüyorken hemen zinciri çekerek başlayacağız. İlk zincirimizi saymayacağız. Bu düğüm niteliğindedir arkadaşlar. Bunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekeceğiz. 6 zincirimizi çektikten sonra ilk yaptığımız zincirimize batacağız. İp alıp çıkaracağız. Çıkardığımız ip aldığımız bu ilmeği 2 tane tığda görünen ilmeğin içinden çıkaracağız. Yani minik bir halka oluşturduk. Bu bizim başlangıç halkamız olacak. Üstüne 1, 2, şöyle ve 3 tane zincir çekeceğiz. Bu çektiğimiz 3 tane zincirimiz trabzan olarak sayılacak. Bunun yanına toplamda bu 3 zincir dahil 17 tane trabzanımız olacak. Hemen ikili trabzan yapacağız. Bilmeyenler için detaylı anlatayım bir defaya mahsus. Tığıma ip doladım. Halkanın içine battım. İp aldım ve çıkardım. 3 tane ilmek var. Tığıma ip aldım. Önce ilk 2 ilmeğimi tığdan çıkardım. 2 ilmeğim kaldı. Tığıma ip aldım. Kalan 2 ilmeği de tığdan çıkardım. Buna ikili trabzan diyoruz. Toplamda 17 tane trabzanım olacak. Bakın ben ilk çektiğim 3 tane zincir 1, 2, 3. 3 tane yapmış oldum. Şimdi 4. 5. 6. 7. 8. 9. Toplamda 17 tane trabzanım oldu. Şimdi sıramı kapatacağım. İlk yaptığım 3 tane zincirin, bakın şöyle göstereyim, tepe noktasına batacağım. İp alacağım, çıkaracağım. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçireceğim. Yani ilmek kaydırmayla sıramı kapattım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplamda 20 tane zincir çekiyorum. Hemen zincirimin dibindeki ilk trabzanla yanındaki ikinci trabzana batıp buraya sık iğne ile bu zinciri birleştiriyorum. Tekrar 20 tane zincir. On beş, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincirimi çektim. Ve hemen az önce battığım trabzanın yanındaki, yani sıradaki trabzanıma batıp sık iğne ile birleştirdim. Bütün trabzanlara aynı işlemi yapacağım ta ki sondaki son trabzanıma kadar. Bu son trabzana 20 tane zincir yapmayacağız. Burada farklı bir işlem yapacağız. Onu göstereceğim size. Yine 20 tane yaptım ve sıradaki
trabzanıma batıp sık iğne ile birleştirdim. Tamamını bu şekilde yapalım. Son trabzanı birlikte tamamlayalım. Bakın sona kadar geldim. Şöyle açıp göstereyim size. Bakın böyle ilmeklerimiz oldu. Şimdi sonuncuyu birlikte yapacağız. Orada dediğim gibi farklı bir işlem olacak. Sonuncuyu yani son trabzana batmadım henüz. Beraber yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çekiyorum. 14 zincir çektikten sonra tığıma 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 kere ipimi doluyorum. Daha sonra son trabzanıma batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. Sonra diğer 2'yi. Bakın bu ikinci oldu. Sonra ip alıyorum. Diğer 2'yi. Bu üçüncü oldu. İp alıyorum. Diğer 2'yi. Bu dördüncü oldu. İp alıyorum. Diğer 2'yi. Bu beşinci oldu. İp alıyorum ve son 2'yi. Altıncı oldu. Tığladığım 5 tane ilmeği, tığda da bir tane ilmeğim vardı. 6 seferde çıkarmış oluyorum. Burayı da 20'ye tamamlamış oldum. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu sıramda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Daha sonra yanındaki ilk 20 zincirlik ilmeğe batıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki 20 zincirlik halkaya batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir sonraki halkaya batıp sık iğne. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Sıra sonlarında kapatma işlemini farklı bir şekilde yapacağız birlikte her zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın oluşmaya başladı tepe noktamız. Aynı şekilde 7 zincirle hep böyle birleştireceğim bu 20 zincirlik halkaları. Sona geldiğimde, sonuncuya geldiğimde yine birlikte farklı bir şekilde kapatacağız sıramızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın diğer 20 zincirlik halkaya battım. Sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halkama battım. Ve sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halkama battım. Sık iğne ile birleştirdim. Sona kadar bu şekilde yapalım. Şu son birleştirmeyi yapmadan şu kısmı beraber yapalım. Şöyle açayım. Şimdi net açılıyor, göstereyim. Bakın 20 zincirlik halkalarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane. Çünkü 17 tane trabzanımız vardı. 17 tane trabzanımız olduğu için 17 tane 20 zincirlik halkamız oldu. Şimdi bu üstüne bu sırada 7 zincirle bu halkaları birbirlerine birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bakın sonuncuyu da birlikte birleştireceğiz. Hatta şöyle yapalım. Şuraya biz bir iğne takalım ki bizim başlangıç noktalarımız ve bitiş noktamız belli olsun. Karıştırmayalım. Şuraya takacağım.
Bir önceki sırada benim başlangıç noktam şurasıydı. Oraya takayım. Sizler de takın, karıştırmayın arkadaşlar. Son ikiliyi birleştireceğiz. Burada şöyle bir işlem yapacağız. 7 tane zincir çekmeyeceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çekeceğiz. Tığımıza da ipimizi 3 kere dolayacağız. Daha sonra bakın burada 14 tane bir önceki sırada zincir çekmiş. Daha sonrasını tığımıza ip dolayarak trabzanla tamamlamıştık. Şurası onun tepe noktası işte. Bu sırayı bitirdiğim ve bir sonraki sıraya geçtiğim kısım. Şimdi buraya, o tepe noktası dediğim yere batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. Önce ilk 2 ilmeği çıkarıyorum. Bu birinci. Sığa ip alıyorum. Sonra diğer 2'yi çıkarıyorum. Bu ikinci. Sığa ip alıyorum. Sonra diğer 2'yi çıkarıyorum. Bu üçüncü. Tığıma ip alıyorum ve diğer 2'yi çıkarıyorum. Bu dördüncü. 4 seferde çıkardım, bir trabzan oluşturdum. 3 zincir çekmiştim. 4 de buradan. Burayı da aslında 7'ye tamamlamış oldum. Şöyle açayım. Bundan sonrası hep bu yaptığımız sıranın tekrarı olacak. File görüntümüzü vereceğiz. Şu haliyle bir ölçü göstereyim size ben. Bakın bu haliyle ölçümüz şöyle 12,5 santim arkadaşlar. Şimdi bunu file yaparak büyüteceğiz. Hemen başlayalım. İğnemi alıyorum. Başladığım noktaya takıyorum. Bir sonraki sıra kapatışım için kolaylık olsun diye takibini yapıyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Sıradaki halkaya batıyorum. 7 zincirlik halkaya batıyorum ve sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bakın bir sonraki 7 zincirlik halkaya batıp sık iğne. Yedi zincirimi çektim. Sonraki 7 zincirlik halkaya battım. Sık iğne. Sıranın tamamını bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Sıra kapatışlarını da az önce gösterdiğim gibi yapacağız. Şimdi bu sıra bittiğinde tekrar göstereceğim zaten size. Şöyle. Bakın hep şu 7 tane zincir yaptığım yer var ya, oraya basıyorum. Bu bitiyor. Bundan sonraki 7 zincirlik kısma batıyorum. 7 zincir çekerek bir önceki sıranın 7 zincirlik kısmına batıyorum. Ve bakın sıra sonuna ve bir sonraki sıranın başlangıç noktasına
geldim. Yani iğnemi taktığım yere geldim. Şimdi ne yapıyorduk? 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımıza 3 defa ipimizi doluyoruz. İğnenin olduğu yere batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Bakın böyle tığda 2, 4, 5 tane ilmek var. Tığımıza ip alıyoruz. Önce ilk ikiyi çıkarıyoruz. Tığa ip alıyoruz. Daha sonra diğer ikiyi. Tığa ip alıyoruz. Sonra diğer ikiyi. Ve tığa ip alıp son ikiliyi de çıkarıp sırayı tamamlıyoruz. İğneyi alıyoruz. Ve şu an bitirdiğimiz bu ilmeğe takıyoruz ki bir sonraki sırada yine aynı şekilde kapatma işlemimizi yapalım. 7 zincir çekip bir sonraki sıraya çıkıyoruz. 7 zincir çektik. Bir alt sıradaki bir önceki sıradaki yani 7 zincirlik boşluğa batıp sık iğne yaptık. Tekrar 7 zincir, bir önceki sıradaki 7 zincirlik boşluğa batıp sık iğnemizi yaptık. Sürekli 7 tane zincir çekeceğiz. Şöyle düzelteyim. Sürekli 7 tane zincir çekeceğiz. Sırasıyla bütün sırası gelen boşluklara batarak file oluşumunu devam ettireceğiz. Ben şimdi tekrar göstermeyeyim. Aynı işlemler ama sıra sonundaki şu işlemi bir kere daha göstereyim size. Arkadaşlar bakın yine sıramın sonuna geldim. Yani iğnemi taktığım yere geldim. Şöyle göstereyim. Şimdi burada nasıl kapatıyorduk? Her sıra kapatışımızı aynı yapacağız. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza 3 tane ip doluyoruz. Bir önceki sırada iğnemizi taktığımız ilmeğe batacağız. O yüzden iğneyi çıkarıyoruz. İğnemizi taktığımız ilmeğe batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Tığımızı ip alıyoruz. Önce ilk 2 ilmeği çıkarıyoruz. Tığ ip alıyoruz. Diğer 2 ilmeği çıkarıyoruz. Tığ ip alıyoruz. Diğer 2 ilmeği çıkarıyoruz. Tığ ip alıyoruz ve diğer 2. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bundan sonraki sıraların hepsi aynı. Bonemizin ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsak o kadar öreceğiz. 7 zincir çekeceğiz ve sürekli bu 7 zincirlik boşluklara batarak tamamlayacağız. Sıra kapanışını gösterdim. Her zaman aynı şekilde kapatacağız. Diğer kısımlar hep birbirinin aynısı olduğu için tekrar göstermiyorum. Örelim. Kalan kısmında birlikte devam edelim. Arkadaşlar bakın ben ördüm. Şimdi şöyle göstereyim size ölçüsü ne olmuş. Şöyle şuradan ölçeceğim arkadaşlar. Genişlik ölçümüz 24 santim. Yükseklik ölçümüz 15 santim arkadaşlar. Bu benim için yeterli. Hatta filelerden sayayım bakın kaç sıra olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüşüm. Tekrar bakayım yanlış olmasın. 2, 4, 6, pardon 8 sıra. Evet 8 sıra örmüşüm arkadaşlar ve bu ölçüye ulaştım. Siz de aynı ölçüye ulaştığınızda sıra sayınızdan çok ölçüyü dikkate alın. Ölçüyü baz alın. Aynı ölçüye ulaştığınızda bırakabilirsiniz. Çünkü uçlarına papatyalar yapacağız. O yüzden zaten daha da uzayacak bu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Daha sonra şöyle ilmeklerimin arasından bu ipi geçiriyorum. Tekrar son bir düğüm atıyorum ve kalan parçaları daha sonra temizleyeceğim. Biliyorsunuz boneler bu şekilde de kullanılabiliyor. Biz sadece papatyalısını istediğiniz için o şekilde süsleyeceğiz. Bu halde de kullanabileceğiniz bir bone oluyor. Şimdi papatyalarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi papatyalarımızı yapalım. Bunun için ipimi alıyorum tekrar. Önce bir halka oluşturacağım. Zincir çekeceğim. İlk çektiğim zincir düğüm niteliğindedir. Bunu saymayacağım. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5,
6 ve 7 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığım zincire batıyorum. İp alıp 2 ilmeğin içinden de geçiriyorum. Yani bir halka oluşturuyorum. Daha sonra bakın bu küçük ipi de üstüne atıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ip doluyorum. Halkanın içine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Bakın tığımda 4 tane ilmek var. Tığa ip alıyorum. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği çıkarıyorum. Kalan 2 ilmeği bekletiyorum. Tekrar tığıma ip doluyorum. Aynı halkaya bir kere daha batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığda 2, 4, 5 ilmek var. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. Tekrar ip alıyorum. Diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 3 ilmeğim kalıyor. Tığıma ip alıp bu 3 ilmeği tek seferde tığımdan çıkarıyorum. Daha sonra tığımı ilmekten çıkarıyorum. Bonemi alıyorum. Herhangi bir halkaya 7 zincirlik halkanın 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirine batıyorum. Papatyamın ilmeğini alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Halkama geri dönüp sık iğne yaparak papatyamın yaprağını boneye sabitlemiş oluyorum. Bu bizim ilk yaprağımız. Papatyamız toplamda 6 yapraktan oluşuyor. İlk papatyanın 3 tane yaprağını boneye sabitleyeceğiz. Şimdi ikinci yaprağımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekeceğiz. Tığımıza 2 defa ip dolayacağız. Halkaya batacağız. İp alıp çıkaracağız. Bakın ilk aşamada 4 tane ilmek var. Tığ ip alıyoruz. Önce 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Daha sonra tığ ip alıp tekrar 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Kalan 2 ilmek tığda bekleyecek. Tığımıza tekrar 2 ilmek doluyoruz. Halkaya tekrar batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. 5 ilmeğimiz var. Tığıma ip alıyorum. Önce 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Tığıma ip alıyorum. Sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Ve tığımla toplamda 3 tane ilmeğim kalmış oluyor. Tığ ip alıyorum ve bu 3 ilmeği tek seferde tığımdan çıkarıyorum. Şimdi bu yaprağı boneye sabitleyeceğim. Az önce battığım 7 zincirlik halkanın yanındaki diğer halkaya, bakın burada da yine sayacağım, dördüncüsüne batıyorum. Dördüncü zincire batıyorum. Papatyanın ilmeğini alıp battığım yerden çıkarıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Halkaya geri dönüyorum ve bu 5 tane zinciri sık iğne ile halkama sabitliyorum. Yani papatyanın halkasına. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Papatyamızın ikinci yaprağını sabitledik. Üçüncü yaprağını yapıyoruz. Yapraklar hep aynı şekilde yapılıyor. 5 tane zincir çekiyoruz. Tığımıza 2 defa ip doluyoruz. Halkamıza batıp ip alıp çıkarıyoruz. 4 ilmek var. Önce 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Daha sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Kalan 2 ilmek tığda bekliyor. Tekrar 2 defa tığımıza ip doluyoruz ve halkaya batıyoruz. Önce 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Daha sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. 3 ilmek kalıyor. Bu 3 ilmeği tek seferde tığımızdan çıkarıyoruz. Tığ ilmeğin içinden çıkarıyoruz. Bonemizin sağ tarafındaki halkanın 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirine batıyoruz. Yaprağın ilmeğini alıp battığımız yerden çıkarıyoruz. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Ve yaprağımızın halkasına geri dönüp sık iğne ile bu zinciri buraya sabitliyoruz. Bakın 3 yaprağı da birleştirdik. Kalan 3 yaprakta birleştirme yapmayacağız. Hemen yapalım dördüncü yaprağımızı. 5 zincir çektim. Tığıma 2 defa ip doladım. Önce 2 ilmeği, sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkardım. Kalan 2 ilmeği beklettim. Tekrar tığıma 2 defa ip doladım. Halkaya battım. Önce 2 ilmeği
tığdan çıkardım. Sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkardım. 3 ilmek kaldı. 3 ilmeği tek seferde tığımdan çıkardım. Üstüne 5 tane zincirimi çektim ve papatyamın halkasına batıp sık iğne ile 4. yaprağımı da sabitledim. Tekrar yapacağım. Bu 5. papatyam. 5. yaprağım, çok affedersiniz. Sık iğne ile sabitledim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 yaprak oldu. Sonuncuyu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa doladım. Önce ilk 2, sonra diğer 2'yi çıkardım. Kalan 2'yi beklettim. 2 defa doladım. Önce ilk 2'yi, sonra diğer 2'yi tığdan çıkardım. 3 ilmek kaldı. 3'ünü tek seferde tığdan çıkardım. 5 zincir çektim ve papatyamın halkasına dönüp sık iğne yaptım. 6. yaprağımı tamamladım. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi kestim. Şöyle elimle düzelteyim. Bakın papatyamız hazır. Şimdi bu parça ipi şöyle ilmekler arasında bir iki böyle yürüteceğim. Daha sonra düğümleyip tamamen keseceğim. Şöyle arkadan. Evet. Ve tekrar. Sağlam olduğuna emin olana kadar düğüm atıyorum. İp çıkmasın daha sonra kullandıkça sağından solundan. Evet, son düğümü de attım. Artık ipimi kesebilirim. Ve bakın şöyle çevireyim, net görün. Bonemin ilk papatyası hazır. İkinci papatyayı da aynı şekilde yapacağız. Yapalım sizle birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir. İlk yaptığım zincire batıp halkamı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sığa 2 defa ip doladım. Önce ilk 2 ilmeğini tığdan çıkardım. Daha sonra diğer 2 ilmeğini. Tekrar tığa 2 defa ip doladım. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkardım. Daha sonra diğer 2 ilmeği. 3 ilmek kaldı. 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkardım. Bu kısımda tığımı çıkardım. Bakın papatyanın sağ tarafından değil, sol tarafından devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 7 zincirlik halkanın 4. zincirine batıyorum. Ve papatyamın ilmeğini alıp battığım yerden çıkarıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Halkanın içine tekrar batıp sık iğne yaparak ilk yaprağımı hem sabitliyorum hem de tamamlıyorum. Tekrar yaprak yapıyorum. 5 zincir. 2 defa tığıma ip doladım, halkaya battım. Önce ilk 2 ilmeğimi çıkardım. Sonra diğer 2 ilmeğimi, kalan 2 ilmeğimi beklettim. Tekrar tığıma 2 defa ip doladım, halkaya battım. Önce ilk 2 ilmeğimi tığdan çıkardım. Sonra diğer 2 ilmeğimi tığdan çıkardım. Kalan 3 ilmeği tek seferde tığımdan çıkardım. Bu yaprağımızı bir önceki yaprağın battığımız noktasına batacağız. Yani şuraya. Bakın bundan önceki yaprağın hemen yanındayız.
onu battığımız kısma ikinci papatyamızın yaprağını birleştireceğiz. İlmeğimi alıp buradan geçiriyorum. Üstüne 5 zincir çekiyorum. Tekrar papatyanın halkasına dönüp sık iğne yapıp hem ikinci yaprağı bitirip hem de sabitlemiş oluyorum. Üçüncüsünü yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar trabzan. Bu ikinci trabzanımız. Burada tekrar ilmeği çıkardım tığdan. Bakın bir önceki papatyanın boştaki yaprağı ile birleştireceğim bu yaprağı. Az önce şu kısımları birbirine birleştirdim. Şimdi boştaki yaprak, sıradaki yaprak. Bunun ilk 5 zincirine değil, hemen ortasındaki trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi alıyorum, battığım yerden çıkarıyorum. Üstüne 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Papatyanın halkasına dönüp sık iğne yapıyorum. Üçüncüsü de bitmiş oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciyi herhangi bir yere birleştirmeyeceğiz arkadaşlar. Boşta kalacak bu. Bakın 5.'yi yaptım. 5 zincir çektim. 2 tane trabzanını yaptım. Tekrar 5 zincir çekip halkaya dönüp sık iğne ile sabitledim. Dördüncü yaprağımızı yapmış olduk. Bu 4'müş, 5 dedim yanlışlıkla. Şimdi 5'i yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 defa tığıma ip doluyorum. Halkaya dönüyorum. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmek kalıyor tığda. Tekrar 2 defa ipimi doluyorum tığıma. Halkaya batıyorum. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. Sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Tığımda 3 ilmek kalıyor. Bu 3 ilmeği tek seferde tığımdan çıkarıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Halkaya dönüp sık iğne yapıyorum ve şimdi 5. yaprağımı da tamamlıyorum. 4. ve 5. yaprağımızı herhangi bir yere sabitlemiyoruz. Böyle kalacak bunlar. 6. yaprağımızı sabitleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yanına trabzanımız, ikinci trabzanımız, 3 ilmeği topladık tek seferde. Şimdi bonemize dönüyoruz. Bonenin sıradaki 7 zincirlik kısmının 1, 2, 3, 4, 4. zincirine batacağız. İpimizi tığdan çıkarıyoruz. 4. zincire batıyoruz. İlmeği alıp battığımız yerden çıkarıyoruz. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Papatyanın halkasına dönüp sık iğne yapıyoruz. Ve bir tane zincir çekiyoruz. Artık ipimizi kesiyoruz. İkinci papatyamız da hazır. Papatyalar hep aynı şekilde yapılıyor ve hep aynı şekilde birleştireceğiz. Üçüncüyü de birlikte yapalım. Sonrasında zaten net anlaşılacağını düşünüyorum. Devamını yaparsınız. Çünkü bundan sonraki devam eden kısımları da var bu bonenin. Evet, şöyle bakın, ipimi arkadan yürüttüm yine. Dediğim gibi bir iki kere buraya düğüm atıp sabitliyorum. Tamamdır. Kalan parçayı da şöyle kesip temizliyorum. Şimdi şöyle size tekrar göstereyim. Bakın, ikinci papatyamız da oluştu. İkinci papatyamızı da beraber yapalım. Hep aynı şekilde dediğim gibi tekrar edeceğiz işlemleri.
Hemen zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. İlk yaptığım zincire batıp önce bir halka oluşturuyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi trabzan yapacağız. Ta 2 defa ip doluyorum. Halkaya batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Bakın 4 ilmek var. Tığımı ip alıyorum. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. Tığ ip alıyorum. Daha sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmek kalıyor. Tığıma tekrar 2 defa ip doluyorum. Halkaya tekrar batıp ip alıp çıkarıyorum. 5 ilmek var. Önce iki ilmeği tığdan çıkarıyorum. Sonra diğer 2 ilmeği tığımdan çıkarıyorum. 3 ilmek kalıyor. Tığ ip alıp 3 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum. Şimdi tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Bonemi alıyorum. Yaprakları sağ taraftan değil, hep sol taraftan birleştireceğim. Soldaki boştaki sıradaki 7 zincirlik kısmın 4. zincirine batıyorum. İlmeği, yaprağın ilmeğini alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Halkaya dönüp sık iğne yapıyorum ve ilk yaprağımı tamamlıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığıma 2 defa ip doladım. Trabzan oluşturuyorum. 2 defa ip doladım. İkinci trabzan oluşturuyorum. 3 ilmeğim oluyor. 3 ilmeği tek seferde tığımdan çıkarıyorum. Daha sonra trabzanları defalarca anlattığım için tekrar burada anlatmadım. Aynı şekilde çünkü yapıyorum. Şimdi bu ikinci yaprağı nereye birleştiriyorduk? Daha önce kullandığımız bir önceki papatyanın yaprağını birleştirdiğimiz noktaya. Tığım bakın çıkardım. Bu noktaya battım. Şimdi papatyanın ilmeğini aldım. Battığım yerden çıkardım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Papatyanın halkasına dönüp sık iğne yaptım ve ikinci yaprağımı da tamamlamış oldum. Şimdi üçüncüyü yapacağım. 5 zincir çekiyorum. Tığa 2 defa ip doluyorum. İlk trabzanım. Tığa 2 defa ip doluyorum. İkinci trabzanım. Kalan ilmekleri tığdan çıkarıyorum. Tığımı da ipten, ilmekten çıkarıyorum. Bir önceki yaprağımın sırası gelen boştaki yaprağının zincirine değil, trabzan tepesine batıyorum. İlmeği alıp bu battığım yerden çıkarıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Papatyanın halkasına dönüp sık iğne yapıyorum ve üçüncü yaprağımı da tamamlamış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dördüncü yaprağımı oluşturacağım. Bunu herhangi bir yere sabitlemeyeceğim. Hemen 5 zincirden sonra ilk trabzanı, bu ikinci trabzanı, 1, 2, 3, 4, 5 halkaya batıp sık iğneyle sabitledim. Bakın dördüncü yaprağım oluştu. 5 zincir, tığıma 2 defa ip doluyorum. Şurada. Şimdi oldu. Önce ilk trabzanımı yapıyorum. Sonra ikinci trabzanımı yapıyorum. Ve 5 zincir yapıp yaprağı tamamlıyorum. Yaprağımız 5 zincirle başlıyor, 5 zincirle bitiyor. Sağında ve sonunda 5'er zincir oluyor. Ortasında da 2 tane trabzan oluyor. Bakın 5. yaprağı da oluşturduk. 6. yaprağı birleştiriyoruz biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Önce ilk trabzanımı yaptım. Sonra ikinci trabzanımı yaptım. 3 ilmeği tek seferde topladım. Tığımı ilmekten çıkardım.
Sırası gelen soldaki 7 zincirlik kısmın 1, 2, 3, 4. zincirine batıyorum. İlmeğimi, yaprağın ilmeğini alıyorum. Şöyle battığım yerden çıkarıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Şimdi yaprağın halkasına dönüp sık iğne yapıyorum ve 6. yaprağı tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada da ipi kesiyorum. Aynı şekilde parça ipimi arka kısma alıyorum. Diğerlerinde olduğu gibi birkaç ilmeğin arasından yürütüp düğüm atıp sabitliyorum. Evet. Kalan parça ipimi de kestim. Şimdi bonemizin 3 tane papatyasını beraber yapmış olduk. Şöyle son halini de göstereyim size. Şimdi diğerlerini tekrar göstermeyeceğim. Hep aynı işlemde papatyaları yapıp birleştireceğiz. Takıldığınız noktalarda videoyu geri sararak aynı yeri tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Ama çok basit zaten. Takılacağınızı düşünmüyorum. Bu şekilde tamamını papatya döneceğiz. Sonra kalan kısmını devam edeceğiz birlikte. Ben de yapayım, tamamlayayım. Sonrasında birlikte devam ettirelim. Arkadaşlar bonemin tamamını papatyalarla donattım. Şimdi bitirme işlemini birlikte yapalım. Son papatyamızı birlikte tamamlayalım. Bakın son papatyamı yapıyorken 4. yaprağımı yaptım. 4 ile 5'i birleştirmiyorduk biliyorsunuz. Ama bitiriyorken 5.'yi de birleştirip bitireceğiz. O yüzden 4 yaprağımızı tamamladıktan sonra 5. yaprağımıza geçiyoruz. 5. yaprak için zincirlerimi çektim. İlk trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı da yaptım. 3 ilmeği tek seferde tığdan geçirdim. Şimdi bu 5. yaprağımı başlangıçtaki ilk yaptığım papatyamın şuradaki hemen karşısına denk gelen yaprağıyla birleştireceğim. Trabzan tepesine batıyorduk biliyorsunuz. Zincirlere değil. Battım. İlmeğimi aldım ve battığım yerden çıkardım. Sonra son 5 zinciri çekip halkanın içine sık iğne ile battım ve 5. yaprağımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. yaprağım için 5 zincirimi çektim. İlk trabzanını yaptım. İkinci trabzanını yaptım. 3 ilmeği tek seferde tığımdan çıkardım. Tığımı ilmekten çıkardım. Bakın bunu da nereye birleştiriyorum? Bonemimin ilk yaprağı, bonemin battığım, zaten kendini çok bariz bir şekilde belli ediyor arkadaşlar. Burada bir boşluk görüntüsü oluşuyor. Bu bizim yaptığımız ilk yaprak. İlk yaprağımızın ilk papatya. İlk papatyamızın noktasına, yani şuraya batacağız. Buraya battım. İlmeğimi aldım ve battığım yerden çıkardım. 5 zincirimi çektim. Papatyanın halkasına dönüp sık iğne ile zincirlerimi sabitledim. Bir tane zincir çekip ipimi kestim. Ve son yaprağımızı da birlikte tamamlamış olduk. Son papatyamızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle tamamlamış olduk arkadaşlar. Papatyalarımız tamamen hazır. Bakın şöyle göstereyim. Tamamen bittikten sonra ütüleyebilirsiniz. Daha düzgün duracaktır. Böyle uzunluğunu vereyim size. Papatyalarımızı yapmadan önce genişliğini ve uzunluğunu vermiştim.
Papatyalardan sonra genişliği fark etmez ama uzunluğu fark eder. Şu haliyle, hatta tam papatyanın olduğu yerden ölçeyim. 17 santim. Şuradan ölçersem de 17,5 santimlik bir uzunluğu oluyor. Şimdi papatyalarımızın uçlarından çiçekler sarkıyor. O görüntüyü vereceğiz. Onun için ipimi alıyorum. Herhangi bir papatyamın trabzanın olduğu noktaya tığımı geçiriyorum. İp alıp çıkarıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir çekiyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. Toplamda 23 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Yani minik bir halka oluşturuyorum. Sonra buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma ip doluyorum. Halkaya batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı halkaya tekrar batıp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum ve aynı halkama batıp sık iğne yapıyorum. Şöyle de çeviriyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. 3 zincir. Tığıma ip dolayacağım. Halkama batıp bir tane ikili trabzan. Tekrar halkama batıp bir tane daha ikili trabzan. 3 zincirden sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar 3 zincir çekiyorum ve halkama batıp sık iğne ile bitiriyorum. Sonuncu ve üçüncü yaprağı yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Tığıma ip dolayacağım. İkili trabzan. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Yine 3 zincir yaptım. 2 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir yapıp halkama batıp sık iğne ile bitirdim. Şimdi tığımı çıkarıyorum ipten arkadaşlar. Papatyanın ortasına batıyorum. İlmeği alıp papatyanın arkasından batmam gerekiyor orta noktasına. Papatyanın arkasını çevirdim. Orta noktasına battım. İlmeği aldım ve batırdığım yerden çıkardım. Daha sonra tekrar 23 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batıp önce halkamı oluşturuyorum. Sonra 3 zincir çekiyorum. Halkamın içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve halkama batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Halkamın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekip halkama batıp sık iğne yapıyorum. Ve son kez 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Halkama batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip son kez halkama batıp sık iğne yapıyorum. Tığımı ilmekten çıkarıyorum. Çiçeğimin arka tarafını çeviriyorum. Orta boşluğuna batıp ilmeğimi alıp battığım yerden çıkarıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle bir görüntüsü oluyor. Sonuncu çiçeğimizi yapacağız ve bitireceğiz. Aynı şekilde yapıyoruz çiçeğimizi. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batıyorum. Önce bir halka oluşturuyorum. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Halkanın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekip halkaya batıp sık iğne yapıyorum. Bir kere daha 3 zincir, 2 tane ikili trabzan, tekrar 3 zincir ve halkaya batıp sık iğne. Son kez 3 zincir, 2 tane ikili trabzan ve 3 zincir halkama batıp sık iğne. Bir tane zincir çekiyorum ve burada artık ipimi kesiyorum. İğnemi aldım. Bu kalan parça ipimi de şimdi düğümleyip yok edeceğim. İpimi iğnemden geçiriyorum önce. Daha sonra papatyama batıyorum. Herhangi bir yerine. Şöyle battım. Arka kısmına geçirdim ipimi. Burada düğüm atıp ipi keseceğim arkadaşlar ve bu süsümüzü de tamamlamış olacağız. Şöyle keselim. Bakın bu bonemizin arka kısmına denk gelecek. Yani saçlarımızın olduğu kısımdan böyle sarkacak bu papatyaların devamı gibi düşünün. Bunlardan kaç tanesini yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben de tamamlayayım. Sonra bakalım beraber. Evet arkadaşlar ve bonemiz hazır. Şu an tamamen bitti. Toplamda 8 tane papatyamız var. Ben 4 tanesini sadece arka kısmına denk gelen 4 tane papatyaya böyle çiçekler ekledim. Siz dediğim gibi dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Tercih size kalıyor. Yani 4'üne yapmazsınız, 2'sine yaparsınız ya da hiç yapmazsınız. O size kalıyor. Toplamda bir yumak ip yeterli oldu. 50 gramlık bir ip tamamen yeterli oldu. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.